Herkese merhaba. Bir yayında yine birlikteyiz. Efendim, müttefikler birbirlerine zarar vermezler. Askeri müttefikler birbirlerinin uçaklarını düşürmezler. İHA'larını, SİHA'larını vurmazlar. Bu böyledir. Katı bir kuraldır. Yani düşmanlar bile birbirlerinin uçaklarına barış zamanında dokunmazlar. Bu çok büyük bir ihlal sayılır. Karşı tarafın uçağını düşürmek, İHA'sını düşürmek çok büyük bir ihlal sayılır. Hatırlarsanız Türkiye Rusya'nın uçaklarını düşürdüğünde, vurduğunda, kendi hava sahası ihlal edildiğinde vurduğunda çok büyük olay olmuştu. Belki de NATO tarihinde ilk defa bir NATO üyesi Rusya uçağı düşürdü. Çünkü dediğim gibi bir başka devletin uçağını, gemisini, tankını savaşta vurursunuz. Savaşta vurursunuz. Barış zamanında böyle bir şey olmaz. Şu olur, kazara vurmak vardır. Yani kazara, dost ateş ediyoruz buna. Siz kendi askerinizi de vurabilirsiniz. Olur öyle şeyler. Kaza olabilir ama kasten, bilerek, isteyerek barış zamanında düşmanınızın dahi uçağını, gemisini vuramazsınız. Dostunuzun, müttefikinizin uçağını, gemisini ise kata vuramazsınız. Asla vuramazsınız. Şimdi geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri F-16 uçaklarıyla Suriye'de Haseke bölgesinde Türkiye'nin SİHA'sını vurdu. SİHA'yı vurdu, indirdi. Amerika'nın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman Amerikalılar diyorlar ki bu SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu biliyorduk. 2, bunu bilerek, isteyerek ve kasten vurduk. Bilerek, isteyerek ve kasten vurduk. Yani NATO müttefikimiz Türkiye'ye ait olduğunu bilerek bunu vurduk. Peki bahaneniz ne? Diyorlar ki meşru müdafaa. Yani o bize saldırabilir düşüncesiyle vurduk. Çünkü çok yaklaşmıştı. Yani 500 metre kadar yaklaşmıştı diyorlar. Meşru müdafaa. Çok büyük bir olay bu. Çok büyük bir olay. O zaman geçtiğimiz hafta biraz konuştuk ama yani araya bu Gazze olayları, Hamas-İsrail çatışması girdi. Devam edemedik. Ben o zaman ifade etmiştim. Bu hadise sıradan bir olay değildir. Türkiye ile Amerika NATO'da kağıt üzerinde müttefik görünüyorlar. Ancak pek çok alanda, pek çok sahada iki ülke ilişkileri sanki iki hasım ülke ilişkileri gibi. Bazen de yani iki müttefik gibi değiller. Hani başka kampta değiller ama aynı kampta da değiller gibiler. Ve bu alanların sayısı artıyor, artmaya da devam ediyor. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Bana sorarsanız bu çok önemli bir hadisedir. Takip edilmesi gereken bir durumdur. Nitekim dün Amerikan yönetimi bir açıklama yaptı. Biden bir açıklama yaptı ve dedi ki Türkiye'nin dedi Suriye'deki faaliyetleri Amerika'nın güvenliği için tehdit oluşturuyor. Bu çok sert bir açıklamaydı. Aynı zamanda Türkiye'ye dönük bazı olumsuz yaptırım gibi uygulamalarda devam ettiğini görüyoruz.
Amerika'nın açıklaması bir müttefikinden tehdit algıladığını söylüyor. Bu çok büyük bir sözdür. Türkiye bu ifadeye bugün Cumhurbaşkanı düzeyinde aynı şekilde, hatta daha sert bir şekilde cevap verdi ve dedi ki Suriye'nin de dedi, özür dilerim, Amerika'nın Suriye'deki faaliyetleri Türkiye'nin ulusal güvenliği için tehdittir dedi. Bu nedir? Bu restleşmedir. İki NATO ülkesi restleşiyor. Sen benim için tehditsin. Hayır, sen benim için tehditsin. Bu tehlikeli bir gelişme. Suriye'de biliyorsunuz Amerika YPG PYD güçlerini destekliyor. Bunlar şimdi SDG ismini aldılar. Ve Amerika'nın korumasında hareket ediyor SDG. Amerika buradaki YPG, işte PYD, SDG hepsine destek veriyor. Para veriyor, silah veriyor. Her türlü desteği sağlıyor. Koruma veriyor, istihbarat veriyor. Amerikan askerleri de orada. Yaklaşık 900 asker olduğu söyleniyor Suriye'nin kuzeydoğusunda. Amerika bunu niye yapıyor? Amerika diyor ki bunlar yerel Kürt ve Araplar bunlar. Özellikle Kürtler. Bunlarla birlikte ben IŞİD'e karşı, hani Türkiye'de söylenişiyle DAEŞ'e karşı savaşıyorum. IŞİD'e karşı savaşıyorum. Türkiye'de diyor ki senin yerel Kürt Arap güç dediğin bu YPG, PYD PKK ile aynıdır. Bunlar birbirinin uzantısıdır diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin söylediği Amerika PKK'yı başka bir isim altında Suriye'de finanse ediyor. Silahlandırıyor, destekliyor. Onlar da ne yapıyorlar? Türkiye'ye işte karşı bazı eylemlerde bulunuyorlar. İşte Ankara'da geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'na yapılan saldırıyı yapanların Suriye'de eğitildikleri söylendi Türk yetkililerce. Dolayısıyla Türkiye zaman zaman SDG'nin, PYD'nin neyse artık hepsi aynı kafaya çıkıyor. Üstlerini bombalıyor. Dronlarla, ondan sonra YPG'nin yöneticilerini vurmaya çalışıyor. Çünkü terör örgütü liderleri olarak onları vurmaya, etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye bir kampanya başlattı, bir operasyon başlattı. Kampanya derken o operasyondan önce de Türkiye Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir açıklama yaptı ve dedi ki bütün dedi üçüncü taraflara sesleniyoruz. Biz burada öyle askeri faaliyette bulunacağız. Teröristlere karşı. Onların yanında yakınında durmayın. Durursanız zarar görürsünüz. Biz de bunu istemeyiz. Özellikle dost ülkelere bunu söylüyoruz. Bu şu anlama geliyor aslına bakarsanız. İlişkilerin tarihinde de ilk defa oluyor kanaatimce. Türkiye diyor ki Amerika'ya, arkadaş buralarda durma, uzak dur. Yoksa seni de vurabilirim. Seni de vurabilirim. Bu çok net bir meydan okumadır. Nitekim mesaj yerine ulaşmış olmalı ki Amerikalılar 5 Ekim'de Türk SİHA'larını yakınlarında görünce, orada faaliyet halinde görünce, faaliyet dediğim nedir? Ateş ediyorlar. Veya işte silahlı drone dediğine göre ateş ediyor veya üzerinde silah görünüyor. Bunun üzerine vuruyorlar Amerikalılar. Amerikalılar diyor ki Pentagon yetkilileri, daha önce de bu oldu. Yani biz risk alamazdık. Hatta Türk SİHA'sını diyorlar biz görünce, orada faaliyet gösteriyorlar. 12 defa Türk yetkililerle görüşmeye çalıştık. 12 defa. Bunu en son Pentagon
Washington Examiner'a sızdırmış veyahut da kime sızdırdı bilmiyorum. Daniel De Petris yazdı bunu. 12 defa aradık diyor. Temas kurmaya çalıştık. Ama drone hala yerinde duruyordu. Kıpırdamadı. Hani bizim yakınımızda, hatta 500 metre yakına geldi. Biz askerlere sığınağa gitmeleri çağrısında bulunduk. Amerikan askerleri Türk dronların saldırısına uğrayabileceği korkusuyla sığınaklara indiler. Bu Pentagon'un açıklaması. Yani bilgisi, verdiği bilgi. Bir yetkili vasıtasıyla Amerikan basınına sızdırdığı bilgi. Diyorlar ki, yani Pentagon, bu ilk defa olmadı. 11 Ekim 2019'da da Türk kuvvetleri Kobani yakınlarında Amerikan mevzilerine topçu ateşi yaptı. O zamanlar hani bunu normal karşıladık. Çünkü dedik ki orada operasyon bize karşı değil, hani başka bir güce karşı, SDG güçlerine karşı, YPG güçlerine karşı böyle yorumladık. Ama diyorlar, Pentagon içerisinde bazı kişiler, bazı yetkililer bunu böyle yorumlamadı. Pentagon içinde önemli bazı isimler dediler ki bu Türkler bunu kasti olarak yapıyor. Bunlar bizi vurmak istiyor. Bizi korkutmak istiyor. Bizi buradan atmak istiyor. Yani Amerika mevzilerine Türk topçu ateşi yapılmış. Herhalde obüs atışları kastediliyor buradan. Ve Amerika'da, Pentagon'da bazı yetkililer bunun kasten yapıldığını düşünmüşler. Bu yıl 2023'ün Nisan ayında, yanılmıyorsam 8 Nisan'da Süleymaniye'de bir saldırı gerçekleşti. İddiaya göre Mazlum Kobani'yi taşıyan, Mazlum Abdi Kobani'yi taşıyan bir konvoya dronlardan saldırıldı. Kim Mazlum Abdi Kobani? SDG güçlerinin işte komutanı geçiyor. Ünvanı bu. Ve Amerikalılar tarafından el üstünde tutulan birisi. Türkiye açısından bakarsanız teröristlerin, yani Suriye'deki teröristlerin başındaki kişi. Dronlar ateş ediyorlar Kobani'ye havadan. Fakat konvoyda 3 de Amerikalı yetkili var. 3 de Amerikalı yetkili var. Zaten iddia odur ki Mazlum Kobani Amerikalılar yanında olmadan hiçbir yere gitmiyor. Bunu bir güç gösterisi gibi yaptığı gibi bir güvenlik gereği olarak da yapıyor. Çünkü yanlarında Amerikalılar varken Türkiye'nin kendisine saldıramayacağını düşünüyor. Kobani bu saldırıyı doğruladı. Süleymaniye Havaalanı'nda gerçekleşiyor bu olay. Türkiye bununla ilgili bir açıklama bildiğim kadarıyla yapmadı. Ama Amerikan kaynakları olsun, yerel Kürt kaynakları olsun, hepsi saldırıyı Türkiye'nin yaptığı şeklinde yorumladılar. Ama yani bunu tabii Kobani nasıl yorumlar, yerel güçler nasıl yorumlar, o ayrı bir konu. Amerika nasıl yorumladı? Amerika şöyle yorumluyor. Türkler bize silahlı saldırıda bulunuyor. Yani konvoyda 3 Amerikan görevlisi olduğunu bile bile bize saldırıyor. Böyle yorumladılar. Pentagon'da, Beyaz Saray'da bu konu böyle konuşuldu. İşte geçtiğimiz hafta Türk dronları silahlı olarak Amerikan birliklerinin yakınında görününce de bunların bir devamı olarak anladığım kadarıyla vur emri verildi. Şimdi bir tartışma var. Yani bir tartışma yapıldı. Dendi ki işte bu Türk drone'unu SİHA'sını Amerikan F-16'ları vurdu. Vuran F-16'lar da Adana'dan, İncirlik Hava Üssü'nden kalktı.
Yani Türkiye'nin drone'unu, SİHA'sını Türkiye'den kalkarak vurdular diyor bazı iddia sahipleri. Bunun üzerine Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ve dedi ki hayır böyle bir şey yok. Bunlar Türkiye'den kalkmadı F-16'lar. Yanılmıyorsam Hürriyet'te bir köşe yazısıydı, bilemiyorum. Milliyet de olabilir. Milliyet de olabilir. Milliyet'te bir köşe yazısı, evet. Köşe yazarı Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerle görüşmüş. Üst düzey yetkililerle görüşmüş. Ve o yetkili demiş ki İncirlik'ten kalkması mümkün değil. Çünkü Amerikalılar İncirlik'teki üssü 2016'dan beri zaten kullanmıyorlar. Yani oradan uçmuyorlar. 2016 yılından beri Amerikan uçakları İncirliği kullanmıyor. Yani F-16'lar olsun, diğer Amerikan jetleri olsun kullanmıyor. Yani içimiz mi ferahlasın yoksa Türk-Amerikan ilişkileri açısından içimiz daha da mı sıkılsın anlamadım. Yani yazar, köşe yazarı bunu F-16'lar Türkiye'den kalkmadı özel haberi şeklinde yapmış ama bana sorarsanız asıl haber Amerikalıların İncirliği kullanmayı bırakmış olmaları. Amerikalılar kademe kademe Türkiye'yi bölge savunma işlerinde, faaliyetlerinde kullanmayı bıraktılar. Tabi casusluk, istihbarat bilmem ne bunlar devam ediyordur ama Yunanistan'a üsler kuruyorlar. Hani Türkiye'de tartışıyor ya niye Yunanistan'a üs kuruyor, bizim kuşatmaya çalışıyor. Yani her şey olabilir ama ya Amerika'nın bu bölgede böyle bir politikası var. Üsler kuruyor. Sen de kuramazsın. Son da kuruyor. Yani belki yarın fırsat olursa Kafkaslara, Ermenistan'a kuracak o üssü. Belki Azerbaycan'a kuracak. Bilmiyorum. Yani Gürcistan'a kuracak belki. Kim bilir. Yani bilemeyiz bunu. Ama Amerikan politikası bu. Üs kuracak. İncirliği, yani Amerika'nın göz bebeği de İncirlik. Yani 10 yıllar boyunca, Soğuk Savaş boyunca çok nitelikli bir üstür. Çok stratejik de bir üstür. Eğer Amerikalılar burayı bırakmışsa, hani faaliyetlerini oradan yapmıyorlarsa bence bu çok büyük bir haber. Çok büyük bir haber. Bildiğim kadarıyla bu F-16'lar Musul'dan kalktılar. Amerikalıların Musul'da şu anda çok ciddi bir askeri yapılanmaları mevcut. Irak'ın kuzeyinde. Oradan kalktılar. Olaylar, bir sürü olaylar. Yani vakalar, tarihler, şunlar bunlar. Hülasatül hülasa. Yani özetin özeti. Türkiye ile Amerika arasında güvenlik sorunu var. Bugün Cumhurbaşkanı dedi ya, Amerika ile Türkiye arasında güvenlik sorunu var diye. Aynı zamanda iki devlet arasında güven sorunu var. Güvenlik sorunu, güven sorununun da ötesi aslında. Yani güven sorunu zaten vardı. Gönüller bir değildi. Böyle bir duygusal kopuş vardı. Bu kopuş had safhaya varmış ve güvenlik sorunu boyutuna gelmiş. Bu çok önemli. Çok önemli. Hani burada şu tarafı eleştirmek, bu tarafı tutmak gibi olmaz zaten. Biz Türkiye'deyiz. Zaten burada bir taraflık durum yok. Sadece bir tespit yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu tespiti etrafımda göremiyorum. Genelde yapılmıyor. Dünyanın en güçlü devleti, en büyük ordusu ve ekonomisi ile ilişkilerin geldiği nokta burası. Kanaatimce sorun askeri olmaktan çok siyasidir ve daha çok iletişimle sorunlar hafifleyebilir. Yani hafifleyebilir. Ancak görünen o ki iletişim kopukluğu her geçen gün derinleşmiş.
Antony Blinken biliyorsunuz İsrail'i ziyaret etti. Oradan Filistin'e, Mahmud Abbas'a geçti. Ürdün'e de ziyaret edecek. Ve sonradan şeyi genişlettiler, ziyaretin kapsamını. Mısır, Katar, işte Arap ülkeleri olarak genişlettiler. Neredeyse herkesi ziyaret edecek Blinken. En kapsamlı Orta Doğu gezisi. Bir İran'a gitmiyor, bir de Suriye'ye gitmiyor, bir de Türkiye'ye gelmiyor. Bu enteresan. Yani bugün bir yerde okudum da, yani ne kadar doğru takip etmedim açıkçası. Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin Türkiye'yi hiç ziyaret etmemiş. Yani bu iletişim eksikliği tabii çok büyük bir sorun ama çok şey de anlatıyor. Evet, konuşacak çok şey var. Ama burada bitirelim. Bu arada sesim için, hastalığım için tavsiyelerinize teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, uyguluyorum ama maalesef henüz geçmiş değil. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın efendim.